peynirin başkenti aslında Kars. Milka Hala. ne dediğimiz Peynirin neyden elde edildiği sorusu herkes süt diyor. Zehirli bitkiler kullanılır. doğa çok ilginç bir şey ya. Uygun koşullarda saklarsanız 5 yıl boyunca da saklayabiliyorsunuz. Aslında yanlışlıkla bulunan. Tesadüfen Bir şey. 2,5 tonluk bir basınç uygulanıyor. Amca da taşırken galiba elini sakatlamış. Çok Tek gerçekçi başına. bu arada. İnanılmaz bir odak noktası Değil oluyor mi? onlar Evet. için. Çok güzel bir bitiş olmuş bu arada. Değil mi? Ay çok konuştuk böyle ya. İnsanın da içi eriyor şimdi. Çıkın Kars'a gelin o zaman ne yapabiliriz yani. Tek Kadın Tek Motor 81 il Türkiye yolculuğumun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Saliha. Türkiye'nin 81 ilini motosikletimle tek başıma gezdiğim bir rekor yolculuğundayım ve şu anda bir önceki bölümde olduğum gibi Kars'tayım. Ama arkamda gördüğünüz şekilde görebileceğiniz üzere çok farklı bir yerdeyim. Çok orijinal, çok heyecanlandırıcı bir yerdeyim. Neredeyim? Kars'a gelindiğinde görmeden gitmememiz gereken bir yer. Kars Peynir Müzesi'ndeyim. Bir önceki bölümde Kars'ın merkezini gezmiştik. Fetih Camii'ne gitmiştik, kaleye çıkmıştık. Birçok farklı sokaklarını ve Baltık mimarisini vesaire hepsini görmüştük detaylı olarak. Şimdi de detaylı olarak Kars deyince aklımıza gelen en önemli noktalardan bir tanesi olan Peynir Müzesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Ve yanımda çok değerli bir hanımefendi var. Değerli Yeşim Koç hanımefendi, müzenin müdürü kendisi. Evet. Biz birazcık muhabbet ettik öncesinde. Güzel bilgiler verdi sağ olsun. Şimdi de en iyi kendisinden dinleyebiliriz diye kendisiyle beraber şöyle bir müzeyi gezelim. Kars'ta peynir nereden geliyor tarihi, neden meşhur, nasıl meşhur oldu, nasıl proseslerden geçiyor hepsini Yeşim Hanım'dan dinleyelim o zaman. Tamamdır. Peki. Şimdi birazcık aslında tarihinden siz bahsetmiştiniz. Şimdi de örneğini verdiğiniz bu arkadaki Evet. görüntü. Şu anda bir tabyanın içerisindeyiz aslında. Müzemizin bulunduğu bina bir tabya. 1734 yılında yapılmış. Süvari tabya olarak geçiyor ismi. O dönemlerde tamamen savunma amaçlı özellikle 46 tane tabya yapılıyor. Sınır şehri olmasından kaynaklı bahsettiğim gibi. Evet çok. Türkiye'deki en fazla tabyaya Değil sahip mi? olan ilk Kars. Ne demiştiniz? Aynen işte normalde biz Çanakkale'yi daha çok hani tabya bölgesi olarak biliriz ama Evet. Kars'ta da bir o kadar var. Çok çok daha fazlası var. Evet. Şimdi mesela şurada göstermek istediğim ilk başta girişte göstereyim. Tabyanın orijinal kapısını buradan görüyorsunuz. Evet. Tamamen döküm. Yaklaşık 1,5 ton ağırlığında bir kapı. Her bir menteşesinin ağırlığının 30 kilo olduğunu da Öyle mi? yerinden kıpırdamayan bir kapı. Evet. Orijinal haliyle böyle. Tabii buraya küçük misafirlerimiz de geldiği için kapıyı sabitlemek Tam durumunda onu kaldık. soracaktım. Hareket ediyor mu diye açıp Tabii. kapatabiliyor muyuz diye. Yok, sabitlemek durumunda kaldık. O yüzden de bu şekilde. Evet. Şimdi girişte tabii peynir tarihçesini anlatıyoruz gelen misafirlerimize. Kars'ın peyniri meşhur. Bizim en büyük aslında reklam şeklimiz de bu Kars peyniri Peyniri meşhurdur meşhur. diyoruz. Peynirin tarihçesi tabii çok önemli. Özellikle ilk olarak peynirin Türkler tarafından yapılması çok önemli bizim için. Mezopotamya'da ve Orta Asya'da milattan önce 7000'li yıllarda işte sütü özellikle işkembenin içerisine, şırdanın içerisine koyarak saklıyorlarmış, koruyorlarmış. Bir yerden bir yere giderken de tabii atın üstünde çalkalana o işkembenin içerisindeki bakteriler mayalıyor peyniri. Sütü özür dilerim ve bu şekilde aslında peynir oluşuyor. Yani aslında yanlışlıkla bulunan bir Tesadüfen. şey. Tesadüfen değil mi? Tesadüf. Ben hep aslında işte ateşin bulunması, işte yemeklerin, etlerin pişirilmesinin nasıl icat edildiği vesaire hani böyle farklı şeyler işte bir sütten nasıl peynir elde edersin ki? Yani kimin aklına gelmiş bir peynir elde etmek diye mesela düşündüğüm şeyler vardı. Bak şu anda hayatımdaki çok büyük bir soruya cevap bulmuş oldum. Ne güzel. Tamamen öylesine bulunmuş o zaman. Aynen öyle. Tesadüf olarak bulunuyor. Sonrasında tabii burada görüldüğü gibi bu şablonda da yıllar içerisinde çeşitli medeniyetler tarafından kullanılıyor peynir. Yani işte İsviçre'deki kazılarda ortaya çıkıyor, Balkanlara uzanıyor, Yunanlılar, Mısırlılar kullanıyor ve en son tabii ki
endüstrinin gelişmesiyle beraber Avrupa'ya da yayılmasıyla Hı birlikte hı. peynir gelişiyor. Özellikle bizim tabii ki birazdan bahsedeceğim gravyer peynirimiz ve kaşar peynirimizin de tabii ki tarihçesi çok Hı önemli hı. burada. Kars'taki tarihçesini de anlatıyoruz bu şablonda. Hı hı. Yanlış bilmiyorsam peynirin tarihi ilk olarak İsviçre'de e, diye duydum ama yani okuduğum bazı kaynaklarda tarihin hani İsviçre'den geldiğiyle alakalı da bazı Gravyer, bahset. evet, gravyer için evet o şekilde konuşuyoruz zaten. Çünkü şimdi Kars'ta olunca Kars'ın tabii ki tarihçesini Hı de hı. bilmek gerekiyor. Evet. 40 yıllık bir Rus işgali söz konusu Evet. 93 Hı hı. Harbi'nden sonra özellikle 1877-78 yıllarındaki Rus Harbi ile beraber bu işgalle birlikte o dönemin çarı yanılmıyorsam 2. Alexander olması Hı gerekiyor. hı. Diyor ki ben burası artık benim hakimiyetimde, burası benim topraklarım. Bu toprakları işte ekonomik olarak kalkındırmak lazım. Ne yapmam gerekiyor diyerek düşünüyor ve Avrupalı bir takım girişimcilerle böyle ortak toplantılar yapıyor. Bunlardan bir tanesi İsviçreli bir peynir ustası Hı. aslında. Bu peynir ustasıyla görüşüyor. Diyor ki böyle böyle bir şeyim var, hayalim var. İşte Kars'ı geliştirmem lazım. O da geliyor. Öncelikle Gürcistan taraflarına gidiyor aslında. Direkt Kars olarak değil de bu bölge olarak, bu bölge toprağı olarak düşünebiliriz. Hı hı. Gürcistan taraflarına gidiyor. Sonra Gürcistan'a bakıyor ki ya burada hiçbir şey yok. Ne tarım var, ne hayvancılık var, ne başka bir şey var. Hı hı. Yok diyor burası bana uymaz. Yaklaşa bu taraflara doğru geliyor. Bizim burada Boğatepe köyümüz var. Aslında peynirin de çıkış noktası olan Hı. köydür. Orada da aynı zamanda bir müze de var Ekolojik sanki, müze. değil mi? Evet, ekolojik bir müzemiz var. Daha çok böyle bitkilere dayanan bir müze. Oraya gidiyor. Oranın daha doğrusu yaylasını görüyor ve diyor ki ya tamam diyor burası benim işte topraklarıma çok benziyor. Alplere çok benziyor diyor ve orada yaşamaya başlıyor. O dönemki halkla beraber işte oraya gravyeri getirtiyor, tanıtıyor. Özellikle işte bu Malakan dediğimiz bir topluluk var. Alman-Rus karışımı Hı bir hı. topluluk. Malakanlarla beraber, Türklerle beraber bu gravyer peynirini yapıyorlar. Ve yaklaşık o yıllar içerisinde de yani 40 yıl boyunca da 30 civarında, 32 civarında bir mandıra kurulmasını sağlıyor. İsmi David Moser bu şahsın. Hı hı. Mandıralar kuruluyor ve günümüze kadar da zaten bu şekilde gelişerek geliyor gravyer peyniri. Tarihçesi bu. Anladım. İsviçre'ye dayanıyor yani. Değil mi? Evet, çünkü öyle bir hikaye de Doğru. var diye okumuştum. Onu özel olarak sormak istedim. Müzemizin ilk giriş alanlarından bir tanesi burası. Şimdi normalde tabii peynirin neyden elde edildiği sorusu çok sorulur. Gelen misafirlerimize bu şekilde soru cevap şeklinde yaptığımız bölümlerden bir tanesi. Tabii herkes süt diyor doğal olarak ama biz bu bilgiyi diyorum burada birazcık revize ediyoruz. Çünkü aslında bizim için bitkiler çok önemli. Çünkü yayla hayvancılığı var Evet. Kars'ta. Türkiye'deki en uzun süreli yayla hayvancılığı Kars'ta yapılıyor. İşte Nisan'da başlar ve Ekim'in sonuna kadar devam eder bu yayla hayvancılığı. Özellikle 3000 metreye kadar çıkıyor mesela rakım burada. Ve burada da binlerce çeşit bitki kendiliğinden yetişiyor yaylalarda, meralarda. Endemik bitkiler bizim için çok önemli. Bu bölgelerde çok Kesinlikle. fazla var. Kesinlikle öyle. Ülkemiz gerçekten çok zengin bu konuda. Aynen öyle. İşte bu endemikler görmüş olduğunuz bir 14 tanesi burada örnek olarak gösteriyoruz. Bak, Yaklaşık isimlerini sayısı hiç bilmedim. bir Değil gül mi? soğanını, ya o da göle soğanıymış. Gül soğanı değil. Çok aslında benzer olarak şurayı gösterebilirsiniz. Papatya'ya benzer diyor. Ama papatya. Papatya cinsinden bir bitki. Papatyayla da tabii arasında büyük farklılıklar var aslında. İşte yaprak sayısı olarak, fil yapraklarının şekli olarak vesaire farklılıklar gösteriyor ama aynı aileden gelen bir. Endemik oluyor aynı zamanda. Evet, değil mi? aynen. Aynen endemik. Şöyle kısaca isimleri, ya kısaca şöyle bir hemencik göstersem olur mu ben? Şöyle bir mesela kaplan boğan diye bir Mesela sizde yeni bir bitki kaplanboğan bitki. öyle mi? Normalde bir insanı öldürebilecek kadar bir zehri var. Bunu özellikle köylerde yaşlı teyzelerimiz eziyorlar bu bitkiyi ve suyunu çıkartarak hani sütü derler ya onu çıkartarak eklem
ağrılarına sürüyorlar. Bu dirseklere, diz kapaklarına vesaire romatizmal ağrılara iyi gelen bir Allah bitki Allah. aslında. Şey gibi mi? Yani o zehir, uyuşturucu tarzı Tabii bir mesela etkisiyle. romatizmal ilaçlarda, ağrı kesici ilaçlarda genellikle bu tarz zehirli bitkiler kullanılır. Doğa çok ilginç bir şey ya. Gerçekten bak yani yediğinde seni öldürebilecek. O yüzdendir kaplan boğan muhtemelen. Kesinlikle. Kimi aynen yani bir kaplanı bile boğacak zehirde olan bir bitkiyi alıp vücudunda bir yere sürüyorsun ve bu sana şifa getiriyor. Ya enteresan güzellikte. Şurada bunların o zaman aşağı yukarı hep böyle hikayeleri var galiba. Öyle Bu mi? bitkilerin. Da gül meryemi diye bir bitki var diyor. İşte sendeli gördük. Şurada göle soğanı var. Ağlıgül var. Yayla çanı. Yayla çanı çok tatlı bir bitki. Bunlar yapay değil mi? Tabii bir yani replika hepsi. Ama Orijinal. tam ben endemik bir bitkiyim duruyor. Tabii hayvanların ziyade, onlardan ziyade bizler de tüketiyoruz. Az önce bahsettiğim gibi hem tedavi amaçlı kullandığımız bitkiler de var. Hem de yiyecek olarak mesela bir hırıgürü var dedi. İsmi de oldukça değişiktir bunun. Kırgır çıkarma. Hırıgürü, işte koşkoz. Bunlar özellikle çiçeklenme dönemi olmadan önce yeşil yaprakları toplanıyor burada ve kurutuyorlar. Genellikle çorbalara katarlar. Ya da mesela işte sarı yemliğimiz var. Bu da özellikle yeşil yaprağını koparıp tuzlayıp yiyoruz bunu. İşte lezzetli bitkilerdir bunlar. Bu şekilde tüketilebilir. Kaya dolaması. Şöyle bir şey var. Ağaçı da çok güzel. Sert yonca. Peki bu bitkiler bahar döneminde şu an hepsini görebiliyor muyuz bu endemikleri? Tabii. Gerçekten. Yaylalarda keşke o döneme denk gelseydiniz görseydik. Tekrar yani şu 81. Rengarenk. rekorunu bir kıralım. Ondan sonra ben tekrardan gelip her yere yani kışın denk geldiğim yerleri tekrardan bahar aylarında gelip Baharda yaz. daha detaylı daha güzel bir yolculukta yapmayı planlıyorum. Seviyorum. Çok güzel olur. Yine o zaman da gelip tekrardan İnşallah. görüşürüz. Evet. Dediğim gibi bunlar işte özellikle o dönemlerde Nisan'la Ağustos aylarında bunlar yetişiyor. Ve sütleri de tabii ki daha aromatik ve daha yağlı olmasını sağlayan. Evet. Aslında önemli. başta söylediğiniz şey peynire tadını veren şey aslında hani evet işte sütten yapılıyor ama o sütte de tadını veren şey aslında bitkiler. Hep mesela etin de tadını değiştiren şey. Tabii. Aynı zamanda işte kekikli bir bölgede yaşıyorsa mesela bir hayvan Çok etin tadı çok farklı oluyor. Dolayısıyla aynı şekilde bu bitkilerden gelen tat değişikliğiyle peynirin de tadı ona göre tatlanıyor, değişiyor. Evet. Burada da hayvanlarımız var galiba. Ahır bölümümüz. Tabii ahırlarımız bu kadar kokusuz. Keşke böyle olsa. Keşke böyle olsa. Hayvanların tabii ki ırkları da bizim için önemli. Peynir Hı hı. konusunda yani sütün kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi de hayvan ırkları burada. Tamamen aslında şu görmüş olduğunuz iki hayvan burada yoğun bir şekilde üretiliyor, yetiştiriliyor. Simmental dediğimiz aslında İsviçre kökenli bir Hı. hayvan. İthal Şu bir Milka hayvan. ineği dediğimiz Gibi. Evet, o Holstein aslında siyah beyazlı benekli Evet, o. aha. Bu sarı beyaz benekli. ha, renkleri de bu şekilde daha kahve. Kahverengi, sarımtırak renklere sahip. Benim için çok affedersin. Benim için hepsi inek. Tabii doğru. Hani o kadar anlamıyorum. Burada mesela yerel bir ırkımız var. Dokunursanız gerçek tüy yapısına sahip olan Öyle mi? Makettir bu. Bu özel bir maket. Aa. Bu da kısaca DAK diyoruz burada. Doğu Anadolu kırmızısı olarak geçiyor ismi. Hem süt hem de et verimi açısından bizim Hı hı. için en önemli ırklardan bir tanesidir. Her şekliyle aslında tüketebiliyoruz bu hayvanları. Etinden, sütünden. Aynen yararlı. Çok daha önemli olan aslında Türkiye'de sadece Kars'ta ve biraz da Ardahan'da yetiştirilen bir ırk var. Hı hı. Buranın tamamen iklim koşullarına adapte olmuş, hastalıklara karşı oldukça dirençli olan bir ırk. İsmi Zavod bu ırkın. Evet, Zavod Rusça bir kelime. Kafkaslardan bize gelmiş bu ırk. Yine onların döneminde verilmiş bir isim herhalde. Rusların buradaki. Tabii. Dönem. Yani burada Rusça kelimeler çok fazla kullanılıyor aslında. İlerleyen bölümlerde de anlatırım, bundan bahsederiz. Küçük fabrika olarak Türkçesi fabrikadır aslında Zavod'un. Bunun özelliği şu, tamamen sütçü bir ırk olması ve bir manda sütü kadar da yağlı bir süte sahip aslında Zavodlar. Fakat verim açısından tabii İthal hayvanlarla ya da diğer ırklarla yarışamıyor. Verimi az, kaliteli bir sütü var ama verimi az olduğu için
Artık çok tercih edilmiyor zavodlar. O yüzden sayıları oldukça azaldı bu hayvancağızların. Ama bununla ilgili tabii çalışmalar var. Bizim burada veteriner fakültemizde veteriner hekim arkadaşlarım tarafından da tabii gen bankası kuruldu. Oradaki hocalarım gen bankası kurdu. Suni tohumlama yöntemleriyle de sayıları artırılmaya çalışılıyor şu anda. Yok olmakla karşı karşıya olduğu için biraz sıkıntılı. Şimdi farklı bir bölgeye daha giriyoruz. Şöylece. Evet, yine upuzun bir koridor Evet. burada. Şimdi ülkemizde 300 civarında bir peynir çeşitliliği var. Aslında bu peyniriyle ünlü direkt hani İsviçre akla geliyor peynir denince ya da bir Hollanda, Fransa, İtalya değil mi? Bizim de hatırı sayılır bir peynir çeşitliliğimiz var. Aslında bunlarla yarışır vaziyette. Aslında gerçekten. Ve bu 300 çeşidin de 30'a yakını sadece Kars'ta yapılıyor. Aslında ben her zaman söylüyorum. Kalabalığa denk geldik zannettim bir anda. Ben her zaman söylüyorum peynirin başkenti aslında Kars. Türkiye için, ülkemiz için. Şimdi gravyer peynirini görüyorsunuz burada. Baştan sona kadar bir peynir imalathanesi, birebir ölçeklerdeki bir peynir imalathanesi canlandırdık. Burada işte mayalama aşamasından kırılma aşamasını, işte presleme aşamasını, her türlü aşama görebiliyorsunuz. Gravyer peyniri nasıl yapıldığı hem videolarla hem böyle görsel maketlerimizle ve yazılı tabelalarımızla anlatıldı burada. Sabah sağılan, taze sağılan inek sütü kullanılıyor gravyerde. Başka herhangi bir süt kullanılmaz. Yani koyun sütüyle karıştırılmıyor. Bakır altın alaşımlı kazanlar çok önemlidir bizim peynirciliğimizde. Çünkü aslında bakır yüzyıllardır evimizde kullanılan bir malzeme olduğu için yine gıda sektöründe de hala kullanılıyor. Tamamen ısı iletkenliğinden faydalanmak için. Yaklaşık işte bir 32-35 santigrat dereceye kadar yani mayalamasına kadar ısıtılan sütler şırdan mayası dediğimiz hayvansal mayayla mayalanır burada. Sonrasında da bir 3 saat kadar bekletiliyor. 3 saatin sonunda böyle yoğurt kıvamına geliyor, pıhtılaşıyor o süt ve daha sonra alttan tekrar ısıtılmaya başlanıyor. Yaklaşık 70 santigrat dereceye kadar da ısıtılıyor. Ve burada görmüş olduğunuz bu tel karıştırıcılarla bakın karıştırıyorlar. Önce yavaş yavaş sonra hızlı karıştırılır. Ve her birisi bir mercimek tanesi büyüklüğünde olacak telemeler elde ediliyor. Bu pıhtılaşmış olan yapı kırılıyor yani. O telemeler bizim için önemli çünkü onlardan peynir yapılıyor. Bunu da tabii kazandan toplamamız lazım. Aynen böyle. Evet, kazanın içerisinde böyle süzme bezini daldırıyorlar. 4-5 kişi birden bütün telemeyi topluyorlar ve böyle makara sistemiyle baskılama alanına aktarıyorlar. Buradan geliyor. Şöyle. Şuradaki kalıpların içerisine Aynen. konuluyor. Bunlar kasnaklar şekil vermek amacıyla aslında kasnakların içerisine konuluyor. Ve aynı zamanda bakın presleri görüyorsunuz. Tabii önceden böyle mengene sistemi varmış sürekli. Şimdi hidrolik baskılarla yapılıyor. Yaklaşık 2,5 tonluk bir basınç uygulanıyor her bir peynirin üzerine ve 24 saat boyunca baskıda kalıyor peynirler. Ama gravyer için şöyle bir özellik var. İlk 6 saat çok önemli. Mutlaka ters düz çevrilir. Her saat başı ters çeviriyorsunuz, bezini değiştiriyorsunuz, baskıya alıyorsunuz. Bir saat sonra tekrardan çıkartıyorsunuz, bezini değiştirip ters çevirip tekrardan baskıya alıyorsunuz. Eşit oranda her tarafa basınç uygulanması gerekiyor peynirin ki içerisindeki su, peynir altı suyu diyoruz aslında buna. Onun uzaklaştırılması lazım. Normalde peynir altı suyu aslında protein bakımından çok zengin. Mesela kazanın altında peynir altı suyu kaldı. Bundan biz lor peyniri yaparız. İşte protein tozları yapılır, bebek mamalarında, gofretlerde çok kullanılıyor. Ama peynirin içerisinde kalırsa peyniri bozuyor. O yüzden bu şekilde uzaklaştırılması lazım. Evet, burada da aldık herhalde. havuza aktarıyoruz. Tuzlu su havuzları bunlar. Gördüğünüz gibi böyle araba tekeri kıvamında her birisi kocaman tekerlekler. Ve yaklaşık bu her bir tekerleğin ağırlığı 60-70 kilo civarında. Normalde bir kişinin taşıyacağı ağırlık değil tabii ki. 2 ya da 3 kişi birden taşıyıp bu şekilde. Amca da taşırken galiba elini sakatlamış. Aynen öyle. Çok Tek gerçekçi başına- bu arada. Tek başına ben bunu nasıl kaldıracağım acaba diye böyle düşünüyor. Burada 15 gün boyunca tuzlu suyun içerisinde yüzdürüyorlar bu peynirleri. Sürekli böyle çevire tuzunu emmesini sağlıyorlar peynirlerin. Orada da hareket var yine.
Tabii tabii. Tuz çünkü gıdalarda koruyucu bir özelliğe sahip. Ve uzun süreli korunması amacıyla peynirlerin bu şekilde tuzlanması gerekiyor. Tuzlandıktan sonra da tabii mesela uygun koşullarda saklarsanız, kesmezseniz peyniri 5 yıl boyunca da saklayabiliyorsunuz bozulmadan. Bu Ama şekilde kalıp keserseniz, haliyle. tabii böyle saklarsanız 5 yıl boyunca hiçbir şey olmuyor bu peynir. Ama keserseniz raf ömrü hemen 10 aya düşüyor. 10 ay içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Bir özel bir saklama süreci gerekiyor mu? İşte Tabii. şu soğuklukta vesaire diye. Tabii. 5 yıl içerisinde Tabii ki, saklayacaksak yine özel bir şekilde saklamamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani yaklaşık 4-6 santigrat derece, hani buzdolabı kıvamında deriz ama mutlaka yüksek nem olması gerekiyor. %80 nemli bir ortamda saklamanız gerekiyor. Peynirlerimizi çıkardık. Şimdi havuzdan getirdik. Asıl gravyer yapan en önemli aşamaya. Biliyorsunuz gravyer peyniri çocukluğumuzdan beri en sevdiğimiz, çizgi filmlerin başında Tom ve Jerry geliyor. Evet. Ben hep öyle lanse ediyorum. Evet. İşte orada çok hani Jerry'nin severek yediği şöyle delikli yapıya sahip fare peyniri deriz ya. Evet, evet. Bu delikleşmeler bu odalarda oluşuyor gravyer. Öncesinde değil, burada. Son Direktmen burada. noktasında. Evet. Şimdi burası yaklaşık 30-32 santigrat derecelik bir oda ve %80-90 da nem ihtiva ediyor. Sıcak odada bekletiyoruz. 1,5 ay boyunca olgunlaşmasını sağlıyoruz. Yüzeysel tuzlama devam ediyor burada. Kaya tuzuyla 2 günde bir sürekli ters düz çevirerek tuzlanır mutlaka. Kalın bir kabuk oluşması şarttır gravyerde. En önemli şeylerden bir tanesi dış yüzeyi. O da koruyor zaten. O kabuk da koruyor. Burada da ısıda bekletilmesindeki sebep şu. Maya olarak kullandığımız ürün bir hayvansal maya. Şırdan mayası demiştim. Bu hayvansal ürünlerde probiyotik bakteriler yoğun miktarda bulunuyor. Bunlar yararlı bakteriler. Aslında bizim sindirim sistemimizde de var olan bakteriler. Bunlar işte ısının etkisiyle aktif hale geçerek sütteki laktozu parçalayıp laktik asit indirgiyorlar. Orada da işte böyle delikleşmelere meydana gelmesini sağlıyorlar. Yani laktozsuz aslında işin özü. Laktozsuz bir peynir olması gravyeri. Şimdi laktozsuz ürünlerde oldukça revaçta biliyorsunuz. Tabii. Yani benim mesela laktoz intoleransım var. Dolayısıyla hani laktozlu, ya süt, normal bir süt içemiyorum mesela. Direkt işte rahatsız kefir ediyor. vesaire. Laktozsuz ne kadar ürün varsa onları kullanıyorsunuz. Bundan sonra da gravyeri çok rahatlıkla tüketebilirsiniz o zaman. Tek peynirim gravyer. Kars gravyeri. Kesinlikle efendim. Kars gravyeri. Coğrafi işarette de tescil alındı bu arada gravyer peynirimiz. Çünkü Kars gravyeri olmasının en temel sebebi ülkemizdeki üretimin %95'inin Kars'ta yapılıyor olması bir kere. Başka hiçbir yerde yapılmaz. Bir kısımda tabii Ardahan'da yapılıyor. Koşul olarak da çünkü tabii. Burası sağlayabiliyor Kesinlikle, değil mi? kesinlikle en önemli şey o. Şimdi devam ediyoruz. Dinlendirdik. Peynir, o zaman peynirin oluşumu bu şekildeydi Tabii değil mi? sıcak odadan sonra soğuk mahzenlere aktarırlar. 7-8 ay oralarda bekletildikten sonra satışa sunuluyor gravyerler. Yani en yenisi yaklaşık 1 yıllık diyebiliriz gravyeri. Aslında bayağı uzun bir süreci var. Tabii. Yani çok böyle hemencik zahmetli. bir peynir yaptım, verdim şey değil. Aslında sadece gravyer için değil, genellikle bütün peynirler için, ülkemizde yapılan bütün peynirler için. Ben diyorum ki sofraya gelen bir peyniri aman efendim hoş gelmişler deyip karşılamak gerekiyor gerçekten. Tabii çok uzun yoldan gelmiş yani, bir senenin emeği var. Değil mi? Peynirimize hoş geldiniz dedik. Şimdi peynirler de tabii bizim kültürümüzü yansıtan en önemli unsurlar. Bir kere bizim için vazgeçilmez bir şey. Burada da bir köy ortamını görüyorsunuz. İlerleyen bölümlerde de işte mandıraları göreceksiniz, yayla ortamını göreceksiniz. Türkiye'de çok nadir yapılan peynirlerden bir tanesi. Şurada bu alanda görmüş olduğumuz bir peynir. İsmi Karın kaymak kaymak peyniri. Kars'ta sadece Sarıkamış'ta yapılıyor. Bir de biraz daha böyle Erzurum taraflarında, işte Horasan'da ya da diğer taraflarda da yapılabiliyor ama çok tek tük yapılıyor. Çok bilinmeyen bir peynir o yüzden de. Genelde köylerde yaşlılar yaparlar bu peynirleri. Yaşlı teyzelerimiz Onlar yapar. bilir yani daha Onlar çok biliyorlar. İşte onlar da kendilerine yetebilecekleri kadarını yaptığı için satışı olmayan bir peynir. Karın kaymağı peyniri. Çok özel bir peynir. İşkembede saklanan, içerisine kaymak konularak yoğrulan bir peynirdir. Anladım. Bunlar peki şu anda hala daha yani devam ediyor Devam bir ediyor. şekilde? Tabii devam ediyor. Ama dediğim gibi kendilerine yapıyorlar, kendileri tüketiyorlar. Ha sipariş üzerine yapıyorlar mı derseniz yaparlar tabii ki. Köye gittiğiniz zaman ya bana da şuradan azıcık bir versene falan deseler veriyorlar tabii ki ama
dediğim gibi hani böyle fabrikasyon olarak ya da mandıralarda yapılan bir peynir değil. Anladım. Ne varsa köylerde var. Aynen. Doğal. Ben o yüzden gezerken işte o yayladan bu yayladan hep böyle varsa doğal bir şeyler bulabilirsem hep almaya çalışıyorum. Çünkü onlar aslında bizim bulamayacağımız şeyler hep. Kesinlikle. Ulaşamayacağımız Kesinlikle şeyler. Bu öyle. kadar detaylı geziyorken onları da en azından görmüş olalım. Başka bir Evet, burada da kaşar peynir. Tabii ki Kars denince kaşar ilk akla gelen peynirlerden bir tanesi. Kars kaşarı özeldir. 2016 yılında da coğrafi işaret almış. Süper. Çok özel bir peynir. Kaşar peynirimizin de bu özelliği, coğrafi işaret almasının en önemli özelliği tabii ki öncelikli olarak her zaman söylüyorum bizim yaylalardaki otların rahyası çok önemli peynirle. Onun haricinde de dinlendirme odaları çok özeldir. Dinlendirme odaları aslında her birisi kuzeye bakar burada ve kuzey rüzgarında kurutulur peynirler. Yani kuzey rüzgarı dediğim soğuk ve nemli bir rüzgar. Bu nemde Detaya bak. bekletilince bir anda kuruyup da çatlaması da önlenmiş oluyor peynirlerin. Böyle tabiri caizse daha böyle demlendire Evet. kurutuyorsunuz. Vay. Ya bunlar aslında şimdi yeni teknolojide ve bilgide, bilinç seviyesinde bunları belki deneye yanıla bir şekilde hani o bilgileri kullanarak anlayabilirsin ama bunları o yöredeki yaşayan insanların bunu zaten yıllar öncesinden bunu keşfetmiş olması, bu İnanılmaz yöntemi bir şey, değil bulmuş mi? olması çok enteresan Evet. gerçekten ya. Hakikaten bu arada çok da güzel olmuş ya. Bunları birazcık harika olmuş ya. Evet, bu bölüm gerçekten çok dikkat Çok çeken keyifli. bölümlerden bir tanesi. Burada da bak Yayla ortamı. ay, şu yavru orada. Evet, evet. Bizim minik minik misafirlerimiz gelince zaten burası inanılmaz bir odak noktası Değil oluyor mi? onlar Evet. için. Ya oyun alanı gibi bir şey böyle çocuklar. Kesinlikle oyuncak gibi böyle. İşte danasını görüyor. Diğer tarafta kuzularımız var. İşte ne Evet. bileyim eşeğimiz var, atımız var. Böyle tam bir aslında Çok köy ortamı, yayla ortamı canlandırıldı. Aynen. İşte yayla evlerimiz mesela bizim için çok önemlidir. Hı. Hayvanlarla beraber bizler de yaz aylarında çıkıyoruz yaylalara. Bu evlerde barınıyoruz. Hı. Sal taşı dediğimiz çok özel taşlardır bunlar böyle direkt yatay taşlar. Hı. Üst üste istiflenmesiyle meydana getiriliyor bu taşların. İşte bu evler. Hı. Burada da tabii yaylada en çok yapılan peynirlerden bir tanesi çeçil peyniri. Hı. Tereyağları tabii çok yapılır, köy peynirleri yapılır ama bizim için en özel peynirlerden bir tanesi de çeçildir Evet, zaten. böyle uzun olanlar değil mi? Tabii tel gibi. Tel Mesela gibi. şurada göstereyim size. Şunlar birazcık daha kuru. Bunlar daha iyi dayanabiliyor olduğu için mi? Tabii dayanıklı. Kuru olduğundan dolayı muhtemelen Daha dayanıklı, daha uzun süre dayanabiliyor. Biraz da tuzlu oluyor tabii ki. Uzun süre dayanabilmesi için yapılan şeylerden bir tanesi de tuzlamak. Tazesi çok fazla tüketilir ama ondan çok daha makbulü olan bizim için küflü olanıdır. Daha özel. Çok özel bir lezzeti var. Tam bir penisilin aslında Evet. küflü olanı. Eskiden mesela askerlere çok bol miktarda küflü peynirler yedirirlermiş ki işte savaşlar esnasında dirençleri düşmesin diye. Hala daha günümüzde de aslında bu mantık çerçevesinde bu peynirleri tüketmek gerekiyor. Çünkü artık pandemiyle birlikte hayatımıza çok değişik hastalıklar girmeye başladı. Evet. Bu hastalıklara karşı vücut direncini arttırmak için bence hiç vücudu eczacı deposu haline getirmemek gerekiyor. Kesinlikle. Yani ben de mesela normal yani kimyasal ilaç kullanmaya karşı olan bir insanım. Ne güzel. Olabildiğince doğal yiyeceklerle hani doğal bakteri ne denir ona diyemedim. Doğal yiyeceklerle hani Evet, her iyileşmeye şeyin doğalı, çalışan kesinlikle. bir insanlardanım yani. O yüzden o küflü peynir de bu arada ya Kars'ın küflüsünü denemedim. Onu gitmeden denemeyi düşünüyorum. Konya tarafında bir küflü peynir denemiştim. Oluk Bazıları peyniri. gerçekten çok ağır ve kokusu çok enteresan oluyor. Kars'ın öyle mi Rahatsız edebilir bilmiyorum. tabii ki. Aynen öyle. Küflü olunca birazcık böyle bir adım O- geri duruyor. Ya o herkes denediğim ama. yani küflü peynir daha önce denedim tabii ki ama o denediğimin şeyi yoktu yani. Hı hı. O küflü peynirle alakalı da değişik komik olabilecek hikayeler de oluyor. İşte gidip de şey koyuyorsun, dolaba koyuyorsun, biri bakıyor küflenmiş zannediyor. Çöpe atıyor Çöpe arkadaşı. atıyor, Halbuki ne kadar yani normal o peynirlerden çok daha değerli bir Kesinlikle. peynir. Kesinlikle. Aslında şöyle de bir şey var. Normalde her peynirin de küfünü yemiyoruz tabii ki. Hı hı. Yani işte kaşar peynir küflendiği zaman
Sıyırıyorsunuz evet, onu, aha. kesiyorsunuz, atıyorsunuz ya da bir beyaz peynir küflenince onu da tüketmiyoruz asla. Kaldırıp atıyoruz. Ama işte bu şekilde sizin de bahsettiğiniz gibi Konya taraflarında obruk peyniri ya da çeçil peynirimiz küflendiği zaman bunun küfünü böyle özellikle böyle sıcacık bir tandır ekmeğine koyarak çok rahatlıkla yiyebiliyorsunuz. Olsa da yesek şimdi. Burada da yine bir evimiz Evet, şimdi var. Kars'ta tabii ki Baltık mimarisiyle yapılmış Rus binalarının yanı sıra böyle Osmanlı konakları da var. İçerisine böyle zoomladığınız zaman gerçekmiş gibi bir hissiyatı var bunun. Evet, burada da Evet, o dönemlerde özellikle 1800'lü yıllarda işte Osmanlı'daki komutanların, o dönemki valilerin kullanmış olduğu tabak çanaklar İstanbul'daki müzayedelerden getirdi. Bunlar Öyle mi? orijinaller. Hatta şurada mesela bir fincan takımı görüyorsunuz. Çok özeldir o. Yıldız Sarayı'na bir örneği vardır onun. öyle mi? Yıldız Porselen tarafından üretilen bir fincan takımı. Lokumluyla beraber çok özeldir. Şurada bir sini görüyoruz. Mesela kenarları gümüş. Evet. Orijinal. Yine gümüş çatal bıçak setlerimiz var. Dediğim gibi bunların hepsi müzayedelerden alındı. Evet, çok güzel. Geldik başka bir noktaya. Evet, müzemizin son noktalarından bir tanesi burası. En çok dikkat çeken bölümlerden bir tanesi de bu görmüş olduğunuz eski kullanılan eşyalar. Şu mesela bir süt makinesi. Sütle kaymağı birbirinden ayrıştıran bir separatördür aslında. Hala daha köylerde kullanılır. Bunların manuel olanları da var, motorlu olanları da var. Bunun en önemli özelliği yaklaşık 120-125 yıllık bir makine olması. Tamamen döküm, oldukça ağır ve markası önemli. Hadi bakalım bir markasına. Skoda Libella. Skoda. Tanıdık bir Bildiğimiz marka değil mi? araba Evet. olan mı? Evet. Allah Çeklerin Allah. meşhur Skoda'sı. Aslında şu an hemen hemen 2 evde bir falan var diye düşünüyorum bu arabalardan, değil mi? Evet. Özellikle 1900'lü yılların başlarında 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar tarım makineleri üretmişler aslında Çekler. Arabadan önce bu şekilde ticari hayata atılıyorlar. Sonrasında olayı farklı yöne çevirmişler tabii. Önce bisiklet yapıyorlar, sonra arabaya döndürüyorlar ve böyle adamlar paraya para demiyor. Bu peki kullanımı nasıl oluyor? Şöyle bunun Kaymaklı parçaları sütü. eksik tabii öyle ki mi? ama anlatayım. Şurada bir haznesi var. Böyle büyük bir kazan gibi bir şey düşünün. Onun içerisine sütü koyuyorlar. Bu görmüş olduğunuz alanda da yaklaşık 30-35 tane böyle incecik tabaklar var. Her birisinin üstünde de bu tabakların irili ufaklı delikler var. Burada bir kol var. Bu kol yardımıyla şöyle kolu çevirdikçe şuraya bakın görüyorsunuz dönüyor. Burası dönmeye başlıyor. Bunun dönmesiyle tabaklar da ayrı ayrı her birisi farklı yöne dönmeye başlıyor. Buradaki süt bir musluk yardımıyla buraya aktarılıyor ve bu deliklerden geçip ayrışıyor. 2 tane kola ayrılıyor. Bir taraftan işte yağsız süt akıyor, bir taraftan kaymak akıyor. Bu şekilde aslında ayrışıyor. Şuralardan da aşağıya veriyor sanırım. Görebiliyorsunuz delikler var şöyle. Şurada 2 tane kolu var mesela şöyle ayrışan. O kaymaktan tereyağları yapılır mesela. Mis gibi tereyağları yapılır burada. Ay çok konuştuk böyle ya. İnsanın da içi eriyor şimdi ekran başında. Arkadaşlardan çıkın Kars'a gelin o zaman ne yapabilirim yani. Oo, çok güzel bir bitiş olmuş bu arada. Değil mi? Evet, çok işte güzel bir burası da bitiş olmuş. aslında tabyamızın ilk hali. Mağaralaşma formunu buradan daha net anlayabiliyoruz. Bir kayanın oyulması sonucu meydana getirilmiş bu tabya o dönemlerde. Bütün içerisi. Tabii şöyle yani baktığınız baktığında, zaman. aynen. Ben hep şey diye düşünüyordum dışarıdan baktığında, şimdi aslında buranın bir önceki dönemde tabya olduğunu biliyordum. Ama hani örülerek yapılan bir yapıdır diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Evet, bir mağara aslında evet. burası. Sonrasında tabii farklı amaçlarla az önce de bahsettiğim gibi kullanıldığı için de işte boyası, badanası, işte örme şekli vesairesiyle değişime uğramış bina. Evet, ama muazzam bir yapıt gerçekten. Aynı zamanda biz bu arada her zamanki gibi videodan önce birazcık konuştuğumuz için Evet. oradan sağ olsun birazcık bilgim var. Şimdi baktığında aslında çok geniş bir alan oyulmuş. Tabii. Çok ya tabii ki biz işte elle açılan yollardan vesaire geçtik yine geçitler anlamında vesaire, ama bu ne demiştiniz? Şarjım bitti. Telefona geçtik şimdi. Tam diyordum ki yapı anlamında Evet. volkanik bir yapı Volkanik demiştiniz bir değil yapı mi? dedim çünkü Kars
kayalıkların üstüne kurulmuş Hı hı. bir şehir. Kayaların üstüne kurulmuş. Hı hı. Çok eski zamanlarda burada volkanların patlamasıyla işte depremler vesaireler meydana Hı hı. geliyor. İşte bu volkanik taşlar da çok önem arz ediyor aslında Kars için. Hı hı. Yumuşak bir taş olduğu için oyulmaya Daha müsait. kolay. O yüzden de bu şekilde mağaralaşma Hı formları hı. verilmiş bazı yerlerde. Şimdi biraz çıkınca da yukarıdaki toprak alanı görebilirsiniz. Öyle mi? Yaklaşık Daha bitmedi mi müze? 8 metrelik bir toprak alan var aslında. Tam yanın Ha, üstünde. üst. Toprağın altındaydık biz az önce. Aa, evet. Oo, çok güzel bir çıkış olmuş ama hakikaten. Bu arada yerler hala buzlu. Hava çok Evet. soğuk. Ve biz içeride onu da konuşmuştuk girmeden önce. Zamanında burası buzhane olarak kullanıldı dediniz. Evet. Çünkü işte aynı zamanda kayaların içerisinde olduğu için o soğukluğu da koruyabiliyor. Dolayısıyla peynirlerin vesaire de Tabii peynirlerin olgunlaştırma yerleri aslında ya da Hı hı. işte buz kalıpları istiflenip yazın gazozculara, dondurmacılara satılıyor. Bu şekilde değerlendirilmiş olan Hı. bir bina. ama şu anda müze olduğu için ekstra siz orayı ısıtmak için bir altyapı kurmuş durumdasınız. Yoksa çünkü satılıyor. içeride böyle dolaşamazdık. Aynen öyle. Şimdi son kısma geldik galiba. Burası tamamen giriş kısmı. Ben şunu görmemiştim bu arada. Çok Evet, burayı açalım güzelmiş. isterseniz ben söyleyeyim. Ay harika. Böyle değişik şeyleri çok bayılırım. Dizaynlara. Ay harika ötesi. Şimdi bu hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir avize. Valla kimin aklına gelmişse çok güzel gelmiş gerçekten. Sadece müzemize özeldir. Şimdi Evet. şöyle Aslında yansın. tam olarak müzeye layık yani. Çok güzel. Şurada da Meşhur gravyer. aynen. Fare peynirimiz. Şunu böyle ben muhtemelen sizin de içinizden geçmiştir. Şöyle içine el parmağımı sokabilir miyim? Sizler için ben sokuyorum parmağımı. Yine şöyle gördüğünüz çeçil peyniri düşünülerek Aa. yapılmış bir led ışıklandırmamız var ama bu Ay harika. Ya gerçek bak böyle küçük detayları biliyorsunuz. Ben bayılıyorum ya. Bütün bakış açını tekrar tekrar değiştiriyor. Son artık noktamız da herhalde burada. alanımız var. Hediyelik eşyalarımız var. Hı hı. Ee, Şurada peynir şeyleri. Şu telefon tutucu mu? Acaba? Evet, açacak olarak kullanabiliyorsunuz arka tarafını. Öyle hem mi? telefon tutucu Aa. hem de magnet. Çok Çok güzel. amaçlı. Hakikaten. Burada aynı zamanda Kafkas etkisiyle de Damal aynen Damal bebeğimiz bebeği Ardahan'da da görmüştük. Buralarda da işte Kümbet Cami mi oluyor? Evet, Gümbet Camimiz. Hı hı. Bir aşıklar şehri olmasının da vermiş Evet, değil olduğu mi? bir şeyle sazlarımız bizim için önemlidir. Aynen öyle. Burada da peynir. Bize özel peynir tabaklarımız, tabaklarımız, tepsilerimiz mevcut. Aynen öyle. Burada da kazlarımız mevcut. Bunları alabiliyor muyuz? Bunlar satılık mı? Şimdi en güzel şey aslında tabii ki peynirimiz kadar kazımız da meşhur. Evet. Biliyorsunuz kaz etimiz. Yani buranın gastronomisi gerçekten çok özel. Hani az önce de konuştuk sizinle Gaziantep işte ne bileyim Hatay vesaire. Hı hı. Elbette ki şahane. Bin bir çeşit yemeği, çok lezzetli yemeği var ama Kars'ın da şahsına münhasır böyle Tabii ki. yemekleri Aynen var. öyle. Aynen. Gelen misafirlerimize sunduğumuz Hı hı. gazetemiz tabii ki tescilli. Onun yanı sıra işte pitimiz var, hangirimiz var, haşılımız var. Evet. Çorbalarımız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gitmeden Evelik aynen. çorbası Bir sonraki özellikle. bölümde bu arada bir sonraki bölümde ayıları görmeye gideceğiz. Özellikle yolculuğumun başından beri ben bugünü bekliyorum yani. Ayıları görmeye gideceğiz. Bu Acısu tarafına bir çöplükte ayılarınız biliyorsunuzdur. Aynı zamanda Kars kazı da deneyimleyeceğiz, tadacağız. Tabii. Aynı zamanda yanında da yine böyle yöreseller olursa deneyeceğiz. Olmazsa da bir sonraki bölümde tavsiye ettiğiniz birkaç yer vardı. Evet. Kars'tan ayrılmadan oraları da şöyle bir küçük tadımlayıp ondan sonra devam edeceğiz. O zaman artık müzenin, gezmenin sonuna geldik. geldik. Ağzınıza sağlık. Gerçekten teşekkür çok ediyorum. akıcı, çok güzel, çok keyifli bir yolculuk oldu sizinle Güzel. beraber. Çok memnun oldum. İyi ki Ben de de geldiniz çok buraya. Sizin de ayağınıza ki. sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki gelişip daha böyle bahar zamanlarına denk Çok getirebilirsek. O zaman burada belki güzel workshop'a- yaylalara çıkarız, Ay, çok workshopumuza güzel, aynen. katılırsınız. Aynen öyle. Kesinlikle. Sizler de geldiğinizde yani biliyorsunuz ki benim rota birazcık devamlı olduğu için tam olarak zamanını tutturamayabiliyorum. Bir yer güzel bir zamana denk gelirken bir yer illaki ters zamana denk geliyor. Ama sizler gelirseniz buraya en güzel Mart
sonrasında mı? Mayıs, Haziran yani Mayıs, Mayıs Haziran. sonrası çok güzel oluyor. Yaylalar özellikle rengarenk çiçeklerle kaplı yaylaları. Evet, o mutlaka gördüğümüz görmek endemik isterim. çiçekleri de görebilirlerdi. Harika. O zaman tekrardan teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sizler de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala daha abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip yorumlarınızı paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın.